Dünyada öyle ülkeler vardır ki bir kartpostal kadar güzel, bir ders kitabı kadar öğretici, bir rüya kadar ulaşılmaz görünür sana. İşte o ülkelerden biri İsviçre. Alplerin eteklerinde, yemyeşil köylerinde sanki zaman yavaş akıyor. Doğa adeta bir tablo gibi önüne seriliyor. Sessizlik huzur veriyor, düzen hayran bırakıyor. Ama İsviçre sadece güzel manzaralardan ibaret değil. Bu küçücük ülke ekonomik olarak dünyanın en güçlülerinden biri. Kişi başına düşen gelir, yaşam kalitesi, refah seviyesi hepsi zirvede. Ve burayı asıl özen kılan şeylerden biri doğrudan demokrasi. Yani halk sadece seçim zamanlarında oy kullanmıyor. Yasalar, vergi değişiklikleri, hatta anayasa maddeleri bile halk oylamasına sunulabiliyor. Vatandaşlar imza toplayarak referandum başlatabiliyor ve devletin alacağı kararları birebir etkileyebiliyor. 4 farklı dili resmi olarak konuşan, kültür mozaiğiyle iç içe yaşamayı başaran bir toplum burası. Almanca, Fransızca, İtalyanca ve belki de ilk defa duyacağın Romasça. Hepsi İsviçre'nin bir parçası. Sisler arasından yükselen dağ köylerinde sabahın sessizliğini, gökyüzüne dokunan Alp zirvelerinin gölgesinde kurulan o dingin hayatı hissedeceğiz. Her evin çatısı bir tablo gibi. Her patika bir masalın izi sanki. Doğa burada sadece fon değil, hayatın tam merkezinde. İsviçre'de hayat hem sade hem derin. İsviçre serisi başlıyor. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar. Evet arkadaşlar, yeni ülkemiz, benim çocukluğumdan bu yana çok merak ettiğim, çok görmek istediğim İsviçre. Şu anda İsviçre'nin hemen Almanya ile Fransa ile bir olan bir şehrindeyim, Basel'deyim. Basel'in ana tren garının etrafındayım. İsviçre'yi gezeceğiz, İsviçre'nin köylerini keşfedeceğiz, Zürih'e gideceğiz, Zürih'i göreceğiz, Basel'de turlayacağız. Şu an sabah saat 9 burada ve bugün bir bayram. Yani İsa'nın göğe yükselişinin bayramıymış ve birçok nokta, lokasyon kapalı olabilirmiş. Ama önemli değil. Basel'i gezeceğiz. İsviçre'yi anlatacağız sizlere. İsviçre Avrupa'nın refah seviyesi en yüksek ülkelerinden bir tanesi. Yani yaklaşık kişi başı gelirin 90 bin, 95 bin dolardan fazla olduğunu düşünebilirsiniz burada. Enflasyon sadece sembolik rakamlar var. Hatta hatırlıyorsanız bir ay önce Nisan ayında enflasyon %0 çıkmıştı. Haberlerde Türkiye'de görmüşsünüzdür bunu. İsviçre'yi gezeceğiz. Basel'i keşfedeceğim ama tam olarak başlamadan önce videoya 2 teşekkür etmem gereken şey var. Birincisi sponsorum musluktan suyu güvenle içmemizi sağlayan Aura Sebilon Unique'ye. İkincisi bir video önce Strasbourg'da Adem abimiz sağ olsun beni gezdirmişti ve Basel'e de bizi o getirdi ya aracıyla, özel aracıyla. Ona ayrı teşekkür ediyorum. Sizin de bu bölgede rehbere ihtiyacınız olur. İşte bir bilete 3 ülke görme fırsatını Adem abiyle yaşayabilirsiniz. Onun Instagram adresi de burada, bölge rehberi. Bakalım Basel'i keşfedelim. İsviçre'de insanlar bu kadar gerçekten mutlu mu? Refah seviyesi nasıl? Fiyatlar nasıl? Kişi başı gelir nasıl? Asgari ücret nasıl? Keşfedelim. Gidelim kahvaltı yapalım. Basel'i gezmeye başlayalım. İsviçre'de aylık maaş 4000-4500 frank arkadaşlar. Şimdi burada benim size söyleyeceğim fiyatlar Türk lirasına göre pahalı gelecektir. Ona eminim. Ama buradaki insanların alım gücüne göre düşünmek lazım bunu. Bir tane yumurtalı, domatesli, peynirli sandviç. Yani şu boyda bir sandviç. Şöyle bir de çay aldık. Sallama bir çay arkadaşlar. Bu yaklaşık 12-13 frank tuttu. TL'ye vurduğunuzda da bu 613 TL yapıyor. 1 frank şu anda 47 küsür TL. Ya ben bu videoyu ayın 30'u bugün arkadaşlar. 30 Mayıs. Siz hemen 5 gün sonra falan izleyeceksiniz bunu. Çok güncel yani 2025 ayından bahsediyorum. Burada fiyatlar pahalı gelebilir. İsviçre Avrupa'nın gerçekten pahalı ülkelerinden birisi ama gezmeye gelenler için olabilir bu. Ama bu bölge halkı için bu ne kadar pahalı geliyor, az ucuz geliyor bunları burada yaşayan Türk arkadaşlarımızın ilerleyen videolarda öğreneceğiz. Ama şöyle bir şey aldık. Saatlik de 24 franka falan geliyor. Bunların para birimi frank. Şu an hiç paramız yok. Kartla harcıyoruz. Bozdurursak şey yapacağım, anlatacağım size zaten. Afiyet olsun. Karnımızı doyurup Basel'i gezelim. Bu gençlerin hepsi şu an bugün tatil ya arkadaşlar. Ebeveynleri ya da öğretmenleri almış, sırt çantalarını almışlar, köylere, dağlara tırmanmaya gidiyorlar. İsviçre biliyorsunuz ki dağ ülkesi, yani Alpler burada. Birçok güzel manzaraya, birçok güzel köye ev sahipliği yapan bir ülke burası. Hemen biz şimdi gideceğimiz yer Ren Nehri'ne doğru gideceğiz biz. Bugün tatil olduğu için ve hafta sonuyla birleşiyor. İnsanlar çocuklarını ve bu kadar insan bir yerlere gidiyorlar, bir yerlerden geliyorlar. Çalışmak yok bugün herhalde. Herkesin izin günü gibi. Basel'in sokakları.
Bugün bir etkinlik var. Kesin olarak bir etkinlik var ama ne olduğunu anlamadık. Çünkü insanlar çok farklı tarzlarda giyinmişler ve şu metronun önünde, tramvayın önünde kuyruk oluyor. Bir anda binip bir yerlere gidiyorlar. Soracağız ne olduğunu. Bak aha bak geliyor bak süper kahramanlar da burada. Belki gideriz biz de. Farklı bir şey var bugün şehirde. Oldu ki Basel'e geldiniz ve Basel'de konaklıyorsunuz. Unutmayın, Basel'de kalacağınız birçok otelde size ücretsiz ulaşım imkanı sağlanacak. Yani Basel kart verecekler. Buradaki bu tramvaylara, otobüslere bedava binebiliyorsunuz. Otobüslerinize onu sorarsınız otellerinize. Biz burada kalmayacağız. Basel'de olmayacağız. Basel'de böyle 4-5 saat geçireceğiz sadece. Çünkü Basel'de böyle çok güzel bir şehir. 3 ülkenin sınırında olan bir şehir. Rennes'e hemen aşağıda oraya doğru ilerliyoruz. Ama çok gezilecek, görülecek yerleri açıkçası çok farklı yerleri benim açısından yok. Ama bir görmek istedik, gelmek istedik. Tren garında eşyalarınızı, bavullarınızı bırakabileceğiniz alanlar var. Oralara o kilitli dolaplara koyabiliyorsunuz onları da. Bilginiz olsun. Koyarsınız. Basel'i böyle 2-3 saat, 4 saat gezersiniz. İsviçre dendiğinde akla gelen o masalsı diyarlar, öyle o köyler. Oralara da hemen bir sonraki video gidiyor olacağız bir aksilik olmazsa. Basel için şu söyleniliyor. Tramvay trafiğinin çok yoğun olduğu bir şehirmiş burası. Her yere tramvay gidiyormuş. Zaten her noktada tramvay telleri, tramvay rayları var burada. Ve bisikletlerin şu an gördüğüm için de söyleyebilirim. Çok yoğun kullanıldığı bir bölgeymiş. Bir şehirmiş. Bir festival varmış bu arada. Onu öğrendik biz. Sevgili eşim neydi? Bir festivalde de Comic Con etkinliği var. Genel olarak her yerde birçok bir şey ilgili de oluyor. Comic Con mesela şu Marvel, X-Men, Spider-Man falan var ya da bazı süper kahramanlar. Onları işte seven kişilerin ara ara toplandığı etkinlikler yaptıkları etkinlik aslında. Anladım. İşte. Şimdi Basel'e geldiniz ya, Basel gezilecek yerler yazdığınızda şu çeşme çıkacak karşınıza. Tinguely Çeşmesi. Gösterelim size orayı hemen. Ya burası 1977 yılında İsviçreli bir sanatçı yapmış. Basel'in dediğim gibi çok böyle gezilecek, görecek yerler yok ama burası da ya şöyle bir olayı varmış. Her bir farklı figür farklı bir motorla çalışıyormuş ve ayrı ayrı hareket ediyor zaten fark ediyorsanız. Bazı parçalar dönüyor, bazıları işte yukarıdan su püskürtüyor, bazıları da suyun içinde sallanıyor böyle, çalkalanıyor. Su hareketli parçaların yardımıyla çeşitli yönlere fışkırtılıyor ve izleyenlere bir görsel şölen oluşturduğu söylenmiş. Buradaki amaç da buranın sanatçısı da sıradan nesneleri işte borular, kollar, çarklar onları kullanarak makinelere kişilik kazandırmayı seven bir sanatçıymış. Farklı işte. Bu Tinguely Çeşmesi de Basel'e geldiğinizde göreceğiniz yerlerden birisi olabilir. Zaten yolunuz üstünde olacak. Hemen buradan aşağı doğru inip şimdi farklı bir noktaya geçeceğiz. Bak bir tramvay daha geliyor. Her yerde tramvay var gerçekten. Sarı böyle güzel de görünüyor. İsviçre çok dilli bir ülke arkadaşlar. 4 adet resmi dili bulunuyor İsviçre'nin. Almanca, ülkenin aslında birçok yoğun bir nüfusu Almanca konuşuyor. %60'dan üzeri bir Almanca bilen insan sayısı var. Fransızca var %23. Genelde Cenevre, Lozan gibi batı kantonlarında bu dil konuşuluyor. Bu arada kanton bir ülkenin idari ya da sınırsal alt birimlerinden her birine verilen bir ad. İtalyanca konuşuluyor. Bir de çok farklı yerler Romansça diye bir dil var ama inanılmaz yitip giden dillerden biriymiş. Latinceye çok benziyormuş. Yerel bir Latin diliymiş zaten. Hatta insanlara Romansça öğrensinler diye teşvik ödemesi yapılıyormuş burada ki dil yitip gitmesin, yani kaybolmasın. 4 farklı resmi dili içinde barındıran bir ülke burası. Ve İtalya, yani İsviçre deyince aklınıza böyle gelecek olan şeylerden birisi evet masalsı köyler, çikolatalar olabilir ya da İsviçre çakısı olabilir ama bir de bankacılık sistemi diye bir sistem var. Dünyanın sayılı zengin insanların paralarını sakladığı, yani burada tuttuğu ülke burası. Şu an o kadar sır gibi saklanmıyormuş tabii ama zamanında ben geldim buraya, 1-2 bavul parayla geldim. Hadi bu bankada bu parayı tutun. Tutuyorlarmış arkadaşlar. Şimdi Amerika ona bir el atmış ama yine de birçok zenginin, birçok devlet adamının, birçok iş adamının paraları İsviçre'de arkadaşlar. Farklı bir yere geldik. Böyle eski Basel tarafı tarzı bir yere geldik herhalde. Şöyle şehir merkezine doğru yavaş yavaş yürüye indik. Burası da hemen solumuza doğru. Birçok nokta kapalı tabii şu anda. Ama yapılar, evler. Şu tarafa mı gidelim, o tarafa mı gidelim Duygu? Nehir nerede? Biz eşimle beraberiz bu arada. Merhaba. Nehir aşağı tarafta.
Şura bir okula benziyor. Evet, bence okul. Çünkü çoluk çocuk şeyleri de var. Bir okul arkadaşlar burası İsviçre'de. Yani %80 okul burası. Resimlerden anladığım kadarıyla camlara yapıştırdıkları. Basel'in katedraline gidiyoruz ama geçtiğimiz yollar böyle sessiz, sakin ama güzel. Tertemiz sokaklar. Parkı, bahçesi bol. İşte Basel'in de ikonik yapılarından birisi hemen yanımızda. Basel Katedral. Evet, burası bir okul ya. Bakın camlara. Karşıda gene bembeyaz binalar, yapılar. Basel'de daha çok Almanca konuşuluyor. Yani o %60 küsürlük dilinde burası. Almanca yoğun bir nüfusa sahip burada. Almanca konuşulan. Avrupa dendiğinde akla gelen 2-3 şeyden birisi de katedral, kilisedir. Olmazsa olmaz. Bu da onlardan birisi. Bir de ne gelir aklınıza? Nehir gelir, ırmak gelir. Hemen o da şu sağ tarafta. Buradan sonra oraya gideceğiz. Bir de ne gelir? Böyle eski yerleşim alanları. Old Town gelir. Yani Avrupa'da birçok ülke birbirine benziyor arkadaşlar. Nehir, katedral, kilise, eski şehir tarafları, Old Town. Yani Avrupa'da birçok nokta böyle. Tabii kimisinin yapıları farklı, kimisi daha farklı, daha şık, daha güzel görünüyor ama genel olarak böyle. Ama İsviçre onlardan ayıran bölgeleri var. Tabii her ülkede farklı yerler var ama bu İsviçre dendiğinde akla gelen şeyler, köyler, bozulmamış yapılar, doğa. Oralar ilerleyen videolarda olacak. Bu bölge güzel bir bölgeymiş ama tatlı bir bölgeymiş. Şansımıza biraz sessiz, sakin bir güne denk geldik buraya ama tatil günlerinden birine denk geldik ama olsun. Şehre tepeden bakan heybetli bir yapısı var bu katedralin arkadaşlar. İlk katedral yapısı 9. yüzyılda inşa ediliyor ancak çok büyük bir deprem oluyor ve katedral yıkılıyor. Bugünkü katedral 1019-1500 yılları arasında, yani yaklaşık 500 yıl süren bir süreçte Romanesk ve Gotik mimari tarzlarında yeniden inşa edilmiş. Kırmızı renkli kum taşı taşları var, fark ediyorsanız arkadaşlar. İkizde kulesi var şöyle ve yeşil kiremitli de bir çatısı var ama onu şu an buradan göremiyorum ben. Görüntü bulursam koyacağım size. Özgün bir görünümü var katedralin. Bu kulelerin de isimleri varmış arkadaşlar. Birisi Görksturm diye, diğeri de Martinsturm diye. Birine çıkmak mümkünmüş ama diğerine çıkamıyormuşsunuz. Birinden o Basel'in o panoramik yapısını görebilir misiniz? Bilginiz olsun. İçine girememek üzücü. Sanırım içine giriş de ücretsizmiş, paralı değilmiş internette yazdığı kadarıyla. Ama kapalı, işte giremiyoruz. Gelin de nehri göstereyim size. Ama bu kısımda güzel. Münsterplatz tarafları buralar. Hep katedralin etrafı. Geldiğinizde burası tam böyle turizm sezonunda çok kalabalık olur. Yoğun olur. Duygu açık mı? Aha, açık herhalde. İçeri girdik. Ayin varmış ya. Belirli bir saatten sonra gelin dediler. İçeri almadı adam. Hatta elimize İncil verdi. Ayine katılacağız sandı. Biz dedik turistiz abi. Şey yapmadı, almadı içeri. Büyük katedral ama. Katedralin hemen arkasından arkadaşlar Avrupa'nın atar damarı Ren Nehri. İnsanların burada, ben bir video görmüşüm. İnsanlar bildiğiniz atlayıp burada yüzüyorlar. Yazın sıcakta atlayıp böyle akıntıya bırakıyorlar kendilerini. Böyle gidiyorlar bir yere kadar. Ama bu şu gördüğünüz aslında şeymiş, bu Renner sadece bir su yolu değil, aynı zamanda Avrupa'nın tarihine, ekonomisine ve kültürüne yön vermiş doğal bir miras burası. Kaynağını İsviçre Alplerinden alan bu nehir toplamda yaklaşık 1230 kilometre uzunluğa sahip ve tam 6 ülkeden geçiyor. İsviçre, Liechtenstein, onu söyleyemiyorum tam, Liechtenstein, Avusturya, Almanya, Fransa ve Hollanda. Güzel görünüyor ama şık görünüyor nehir gerçekten. Basel'i böyle gelip bu katedralin arkasından şöyle bir Ren Nehri'ne doğru da bakın arkadaşlar. Şimdi yaklaşık 40 dakika önce Fransa'daydık arkadaşlar. Buradan 10 dakika gittiğimizde hemen Almanya'ya varabiliyoruz. Yani bu Basel öyle bir noktada ki 10 dakika 15 dakika yürüyün Fransa'ya gidebiliyorsunuz. 15-20 dakika gidin Almanya'ya gidebiliyorsunuz. Öyle bir konumda Basel. Yani 3 ülke hemen bu bölgede çok yakın diyebiliriz. Bu kadar ülkenin arasında gezip dolaşıyoruz. Ve ben Fransa'dan direkt İsviçre'ye geldim. Burada internete nasıl bağlanabiliyorum? Bunu Esymayo sayesinde gerçekleştiriyorum. Esymayo 160'tan fazla ülkede internete bağlanabileceğimiz bir teknoloji. Ben daha önce Fransa'da Esymayo'da bulunan OneSIM'i kurduğum için İsviçre'ye geçtiğimde tekrar kurulum yapmakla uğraşmadım. Esymayo beni OneSIM özelliği sayesinde en iyi operatöre otomatik olarak bağladı. Esymayo'da istersek bakiye yüklüyoruz, kullandığımız kadar ödüyoruz. İstersek kendimize en uygun bir paketi seçip kullanmaya başlıyoruz. Ben İsviçre için 3 GB'lık bir paketi satın aldım. Çünkü kalacağım yerlerde internet olacağı için onun yeterli olacağını düşünüyorum. Ama yetmezse bakiyemden de kullanabiliyorum. Kalan bakiyeniz olursa da üzülmeyin arkadaşlar. Onu bir sonraki seyahatinizde de kullanabilirsiniz.
görebiliyor olacaksınız. Şu anda Esimayo'da ilk yüklemenize özel $10 yüklediğinizde $12 bir hediyeden faydalanacaksınız. Bir de benim adıma tanımlanmış bir kod var. Uğur 2 kodu. O kodu da girdiğinizde $2'lık bir hediye olacak. Seyahatlerinizde internet işini hiç düşünmeyin. Esimayo ile birlikte sevdiklerinize gezerken rahatlıkla ulaşmanın, nerede ne yenir, nereler gezilir, internetten bakmanın tadını Esimayo ile kolaylıkla yaşayın arkadaşlar. Bazel'i gezmeye devam edelim. Yine hem nehrin kıyısında hem de şehrin başka böyle turistik noktaların birinde. Aa bak gene bu ne bu anlamadım. Kilise mi acaba burası da? Konser var gibi değil mi? Sıraya bakın arkadaşlar. Sıra var böyle. Konser var herhalde. İnsanlar etkinliklere ayrılmış ya bugünü. Evet. Anlaşıldı yani. Bak diğer tarafa doğru gidiyor. Orası sanırım. Evet. Arkadaşlar Bazel'in farklı bir simgesel yapılarından birisi. Burası güzel bir meydanmış bu arada. Belediye binası da burası. Bazel'in hemen. Şöyle. Güzel görünüyor değil mi Duygu? Farklı. Rengi çok güzelmiş. Çok farklıymış. Belediye binasına bak ya. Süslemişler güzel burada yapılarla. Rengi çok güzel görünüyor. Hemen şöyle bir meydanda. Buradan tramvay geçiyor. Şehir ama güzel, tatlı bir şehir. Güzel. Şimdi gezdiğimiz kadarıyla sevdim ben. Evet. Biraz sadece işte bayramdan dolayı Bir tık sessiz. sessiz. İnsanlar kaçmış, yukarılara kaçmış. Köylere falan gitti. Belli yani. Zaten gördük ki tren istasyonunda hep sırt çantasını almış gidiyordu. Biz de gideceğiz. Bir sonraki video Aynen. O Merak İsviçre'nin ediyorum. En çok merak ettiğim yerler şu an. masalsı diyarlarını gezeceğiz. Şu belediye binası için ne diyorsun? Aa, çok farklı. Rengi falan çok hoş. Bir anda karşına bu Evet. renk çıkacağım ben düşünmemiştim. Şöyle Bazel'in meydanlarından birisi burası da. Ya İsviçre zengin, güzel bir ülke. Mesela Duygu'ya soralım. İsviçre dendiğinde Duygu ne geliyor aklına senin? İsviçre diyorum ben sana. Toblerone. Çikolata değil mi? En çok da bizim merak ettiğimiz bu dağları, doğal güzellikleri geliyor tabii ki de. Evet. Bazel'le de Galatasaray'ın maçı çok oluyordu. Bir daha eşleşirsek geleceğim Senin de maça. aklına hep Galatasaray'la ilgili bir bilgiler gelmesi. Gelir. Tramvayımız. Ne kadar tramvay geçiyor değil mi? Farklı farklı sarı, yeşil. Güzel zaten Ulaşım güzel, rahat. sıkıntı yok demek ki ulaşımda Evet. burada. Dünyanın da en mutlu ilk 7 ülkesinden birisi İsviçre'ymiş. Bunu da söyleyeyim size arkadaşlar. Neden? Alım gücü iyi. Yani enflasyon yok arkadaşlar, enflasyon. Yani burada insanlar herhangi bir ürün alıyor mesela. Bu bir sene sonra şöyle fiyatta olur, ben bunu erkenden alayım demiyorlar. Enflasyon yok. Maaş 40 yani 4500 İsviçre frankı, para birimleri frank. Her yerde kart geçtiği için biz para bozdurmadık henüz. Belki ilerleyen videolarda görürsünüz. İnsanların refah seviyeleri yüksek. Yaşam standartları çok yüksek. Biz Türk lirasıyla gelip gezdiğimiz için bize çok pahalı gelebilir ama bu bölgede yaşayan insanlar için saatlik ücretinin yarısına kahvaltı yapıp kahve içebiliyorlar. Bisikletin çok yaygın olduğu bir şehir Basel. Bisiklet çok yaygın, çok aktif kullanılan bir şehir. İnsanlar kafelerde oturmuşlar. Kahve içiyorlar. Hep şehrin o sokakları böyle ya. Merkezdeki ara sokaklar. Yapılar birbirine benziyor. Ne kadar ölü gibi bir yer ya. Ne kadar ölü gibi. Ne kadar sessiz sakin ama yani bayramdan kaynaklı. Kimseler yok. Her yer kapalı ama. Her yer, her dükkanda kapalı Sadece yani. belli birkaç kafe açık sadece. Şey aklıma geliyor. Bizim Ramazan bayramında bile biz bir şekilde AVM'leri düşünsene. Bak ben Çekya'daydık biz bir süre. Çekya'dayken bile AVM'yi adam full kapalı tutuyor o gün. Bizde AVM'ler bile 12'ye 1'e kadar kapalı. Hadi sabah bayramlaşın. Birden sonra açık. Biz de onu yapamıyoruz bir şekilde. Böyle adamlar bak kapatmış. Komple şehir, dükkanlar kapalı. Çok nadir kafe, restoran açık yani. Düşünmüyorsunuz tabii. Kirayı nasıl öderim, elektriği nasıl öderim. Böyle bir derdiniz yok. Size fiyatları da söyleyeyim. Frank olarak söyleyeyim arkadaşlar. Ya bir frank yani kaç dolar direkt onu söyleyeyim. Siz oradan aklınıza bir şeyler gelsin direkt. Yani bir frank $1 20 cent gibi. Ya da işte euro olarak da söyleyeyim ben size direkt. Şuradan. Bir frank arkadaşlar. 1 euro 10 cent, 0,7 cent. Güler yüzlü insanlar arkadaşlar ama çalışan arkadaşlar serviste. Şöyle bir çikolata aldık. Şöyle ben size göstereyim direkt. Şöyle 4 tane çikolata. Tamam mı arkadaşlar? Bir de yanında bir kahvemiz var. Şu boyda bir kahvemiz. Buna 4 ufak çikolata ve bir kahveye 12 euro bir para ödedik. Yani 500 küsür TL bir para ödedik. Bunları bilin ama İsviçre'de çikolata meşhurmuş. O yüzden denemesek olmaz. Şöyle. Fashion fruitliymiş. Fındıklı aldık. Çeşit çeşit 4 tane aldık.
Biz buraya Adem abiyle geldik demiştim ya. Fransa'dan geçtik. Arkadaşlar Fransa ile yani sınırda herhangi bir kontrol yok burada. Ya dedim ki ben Adem abi dedim burada Fransa'da çalışıp ya Fransa'da oturup kirada burada çalışıyorlardır dedim. Evet çok yapan var dedi. Özellikle bizim Türk halkından bunu çok yapan varmış. Yani adam Fransa'da çalışıyor. Ya Fransa'da asgari ücret ne kadar? İşte 1300-1600 euro arası ya da işte 1600-2000 euro arası. Ya buraya geliyor. Ya burada alıyor en az 3000 euro, 4000 euro, 4500 euro para alıyor. Orada yaşayıp, Fransa'da yaşayıp işe buraya gelip akşam işten tekrar Fransa'ya dönen insanlar vardır. Çünkü asgari ücret burada, yani saatlik ücret çok daha fazla. Bunu yapan insanlar da oluyormuş bu bölgelerde. Basel 3 ülkeyi birbirine bağlayan bir şehir. Almanya'dan da Fransa'dan da buraya gelip çalışıp o bölgelerde yaşayanlar oluyordur arkadaşlar. Güneş de açıyor böyle yavaş yavaş. Isınıyorum, güzel oldu. Basel ama ufak bir yermiş, küçük bir yermiş. Google'a yazın zaten Basel gezilecek yerler. Çok fazla bir yer çıkmayacak arkadaşlar. Yani sizi çok fazla bir yer karşılamayacak. Bu Ren Nehri Belediye Binası, katedral ve böyle sokaklar. Sokakları böyle başka bir caddeyi göstereyim size. Bu arada çikolata yedik ama evet güzel, lezzetli ama Türkiye'de de Bence de yani Türkiye'de de böyle bir çikolatacıda özel böyle çikolata yapan yerlerde oturunca ben çok daha güzelini yediğimi biliyorum aslında. Yani tabii bizim yediğimiz yeri de şu an bilmiyoruz nasıl bir yer yedik ki de. Evet, ya kötü değildi ama bence ortalamaydı değil mi yani? Düşününce. Bir bakalım çikolata fabrikasına gideceğiz ilerleyen videolarda. Orada da yer, orada da bir deneriz. Aynen o ünlü bir marka var. Gerçi gideceğiz mi belli değil de o zaman gidersek görürüz. Evet. İlerleyen videolarda bunu anlarız zaten. Avrupa'da bir de olmazsa olmaz böyle koşan gençler arkadaşlar. Sporunu aksatmıyorlar abi. Birçok insan spor yapıyor, koşusunu yapıyor, yürüyüşünü yapıyor. Birçok insan, İtalya'da da öyleydi. Pizza yiyor, makarna yiyor ama sporunu aksatmıyor. Fit bir, yani o kadar karbonhidrat yiyip yine de fit bir şekilde duruyordu insanlar. Bu arada restoranların olduğu, barların olduğu kısımmış herhalde ya. Şansımıza geçiyoruz. O sırada ben deyip aşkım. Benim göbek evet maşallah. Göstermen gerekiyordu bence. Boş ver. Türk göbeği o, size Türk bir kası. haberimiz var. Türk kası. Hamile miyim? Evet, göster yanda. Türk kası değil mi bu? Türk kası, Türk kası. Türk kası bu. Müjdeyi ver. Türk kası. Arkadaşlar para da çekebilirsiniz ha ATM'lerden ama faiz alır, komisyon alır. Yani şey yapmayın. Artık bizim insanımız da Avrupa'ya gidiyor ya, Avrupa aynı gelmeye başlıyor insanımıza. Ne oluyor? Abi biraz da doğa ya Kuzey Avrupa'ya çıkmaya başlıyor ya da işte İsviçre. İsviçre biraz pahalı olduğu için çok gelinen ülkelerden değil. Gelen tabii ki var ama genelde daha farklı kısımlara geçiliyor. Bura bir tık daha onlardan fiyat olarak yüksek. Evet, yalan değil. Ama buralara da gelirsiniz. Çünkü Avrupa bir yerden sonra aynı gelecek ya. Dedim nehir, katedral, kilise, Old Town'la hepsi aynı ya. Yani bazı noktalar çok farklı böyle. Tarihi yapılar hep birçoğu birbirine benziyor. Yalan yok. Ama İsviçre öyle değil. Burası öyle ama ilerleyen videolarda onlar olmayacak. Farklı köyler. Doğaya doyacağız inşallah. Ve başladığımız yere geri döndük arkadaşlar. Yaklaşık 3 saat, 3,5 saat kadar bir dolaştık Basel şehrinde. Basel'in ana tren garından bavullarımızı koyduğumuz yerden bavullarımızı alıp arkadaşımızla buluşmaya gideceğiz. Başkente doğru gideceğiz. Bern'e doğru. Kalabalık ama burası görüyorsunuz değil mi? Bir sonraki video. Bu arada kılık kıyafet olarak da insanlar inanılmaz şık, inanılmaz tarzlar ve farklılar. Herkes o etkinliğe gidiyor bugün. Arkadaşlar trene bindik. Bern'e doğru gidiyoruz başkente. Artık bu sonraki video doğal manzaralardan olacak. İsviçre'nin dağlarından olacak, köylerinden olacak. 2 kişi arkadaşlar 84 İsviçre frangı yaklaşık işte 92-93 euroya bilet aldık. 1 saatlik tren bileti 4000 TL falan. Su baktık, su alalım dedik şuradan. 5 euroydu, su da almadık. Yüksek ihtimal inşallah diyoruz musluk suyu içiliyordur. Fiyatlar böyle. 1 saatlik yol pahalı ama buraya geldiniz 4-5 gününüz var ve sürekli tren kullanacaksınız. Burada Swift Pass diye bir şey var. Yani 2 kişi aldığınızda 800 küsür euroya geliyor 2 kişiye. 5 günlük bir gününüz olsun. Onlara da mutlaka bakarsınız. Swift Pass. Hatta açıklamaya göz atın. Oraya yazmış olacağım ben. Oradan direkt sitesine yönlendirir size. 4119 TL mi çekmiş? 2 bilete, 1 saatlik tren bileti 4119 TL. Görüşürüz. Bir sonraki video. İsviçre'de devam edeceğiz. Videoyu beğenip yorum atmayı unutmayın. Hoşçakalın.
Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.